Merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz. Ben de size bugün çok kibar ve minnoş bir bebek yeleği ile geldim. Hediyelik yapabileceğiniz, çeyizlik yapabileceğiniz çok kibar ve yapımı çok pratik bir yelek. Bir ipten, 300 metrelik bir ipten yeleğimiz çıkıyor ve çok kibar ve çok zarif bir yelek oluyor arkadaşlarım. Şöyle 3 düğmeli yaptım. 3 tane biraz zıt bir düğme diktim. Yakın açık renk yaptım. Kollarında böyle minik minik tığladım. Yakasında minik bir kordon yaptım. Etek uçlarında böyle kibar bir tığlama yaptım ve şimdi sizlere bu modelimi anlatacağım. Umarım siz de beğenir ve benimle birlikte bu kibar yeleği yapmak istersiniz. Arkadaşlarım, kanalıma abone değilseniz önce abone olup benimle birlikte örmeye başlayabilirsiniz. Kanalımda birbirinden farklı çok güzel modeller var. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz sevinirim. Hadi o zaman az laf çok iş diyerek başlayalım. Evet arkadaşlarım, ipim Polosu Sandy Baby, bakın şöyle. Bu ip arkadaşlar 100 gram 300 metrelik bir ip. Ve yeleğimize yetecek. Yani bu ipten bir tane aldığınızda bu yeleği örebilirsiniz. Tığım da 3 milimlik bir tığ. Şöyle bakın, ipi içinden çekerek alacağım. Bakın böyle düzgün bir şekilde geldi bu. Hemen şurayı da bakın. Böyle içinden çekerek ördüğümüzde daha kolay geliyor. İpi bizi yormuyor. Hemen tığımla ipimi birleştirdim. 72 tane zincir çekerek başlayacağım. 2, 3, 4, 5. Evet arkadaşlar, hemen 72 zincirimi çektim ve örgümüze başlayacağız. Tığımın üzerine ipimi aldım. 2 zincir sayıp üçüncüden ilk trabzanımı yaptım. Bu bizim birinci trabzanımız arkadaşlar. Tekrar sıradakine batırdım. Yine trabzan. 2 oldu. 12 tane zincirime trabzan yapacağım. Bakın 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şöyle. 12 tane birinci önümüz bu. 2 zincir çekelim ve son battığımız yerden batıp bakın. Şu trabzanı batırdığım yerden batırdım ve yine 12 tane trabzan yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu da birinci kolumuz için arkadaşlar. 2 zincir çekelim ve son battığım yerden başlayıp 22 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3. Bakın şurada yazıyor 22 diye. Evet arkadaşlar, 22 tane de arka bölüm için trabzan yaptım. 2 zincir çekelim ve son battığımız yerden batarak 12 tane trabzan yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane ikinci kolumuz için trabzanları yaptım. 2 zincir ve tekrar son battığım yerden batıp 12 tane daha yapacağım. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincirimizin fazla gelenini bakın şöyle şuradan ucunu açalım. Böyle bakın. Fazla gelenini ve en son şöyle elimle düzelttim. Kenarını tığlarken bu ipi buradan yok ederiz. 1-2 zincir çektim, döndüm. Şimdi trabzanlara birebir batarak artışa gideceğim arkadaşlar. Bakın. Burada buralar düz bölümler. Burada hep aynı şekilde batacağız. Sadece artış noktalarında işimiz var. Hangi iple örerseniz bu ölçüde yeleğiniz 0-1 yaş arası olur. Geldim bakın artış noktasına. İlk de bakın artışın içine 2 trabzan, 1, 2 trabzan, 2 zincir, tekrar aynı yere 2 trabzan, 4 tane burada artırmış oldum. Burada ve burada 3 köşede de aynısını yapacağız arkadaşlar. Yani bir yerde ne yaptıysak öbür 3 köşeye de aynı işlemi yapacağız. Tekrar göstereyim oradan. Birinci, ikinciyi de göstereyim. Böyle bakın geldim. Artış noktasındayım. Yine ne yapacağım? 2 trabzan. 2 tane trabzan. 2 zincir. 2 tane trabzan. Bir köşede ne yaptıysam öbür 3 köşede de aynı işlemi yaptım. Bakın. Bura ve bura ikisi de aynı. Şimdi bu ikiyi de aynı yapalım ve sıramızı tamamlayalım. İkinci sıramızı da tamamladık arkadaşlar. Üçüncü sıraya geçtik. Bakın yine artışa gideceğiz. Buralara dümdüz batacağız. Sadece trabzanlarını öreceğiz. Bu sıramızda bir artıracağız. Şimdi artışa kadar bakın öreceğim. Aralar hep böyle düz olacak. Ta ki gol bitene, yani roba bitene kadar, pardon gol dedim. Bakın geldim. Şimdi arkadaşlarım bu sıramızda burada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. Şimdi burada 1 trabzan, 1, 2 zincir, 1 trabzan. Bakın şöyle. Bir sıra böyle artıracağız, bir sıra bu şekilde artıracağız. Ve öbür 3 yerde de aynı işlemi yapıp geleceğiz. Arkadaşlar sona geldiğimizde son 3 kalasıya kadar örüp buraya bir düğme deliği yapacağım. Bakın şöyle. Bir zincir çektim. Bir atladım. Son 2 taneyi yaptım. Burası bizim, bakın şöyle. 1-2 zincir çekip döndüm ve düğme deliklerini istediğiniz aralıklarda yapabilirsiniz. Çektiğim bir zincirin içine de bir düğme deliğini tamamlamış oldum. Bakın. Şimdi yine artışa gidip bu sefer 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. Bir sırada 1, 2, 1 yapacağız. Burada da 4 tane artırmış olacağız. Bakın oraya geleyim şimdi. Bakın geldim. 4 ile başlamıştık. 2 yaptık. Şimdi 4 artıracağız. Yani 2 tane trabzan yapıp 1, 2 zincir çekip yine 2 tane yaptım.
Şöyle. Gördünüz mü? 2, 1, 2. Bir dahakine 1. Roba bu şekilde büyüyor. 10 sıra olana kadar öreceğim arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, robamız bakın böyle bu şekilde geldi. Toplamda 10 sıra örerek geldim. Şimdi kollarımızı bırakacağız ve gövdemizde örneğimizle devam edeceğiz. Şimdi artış noktasına kadar yine dümdüz örerek gideceğim. Bakın böyle hepsine teker teker batıp artış noktasına kadar gidelim. Arttırdığım noktaya geldim. Buranın içine bir tane trabzan yaptım. Kolu bıraktım. Bakın. Kolu bıraktım. Öbür artış noktasını aldım ve buraya da bir tane trabzan yaptım. Ve şimdi yine arkayı öreceğiz. Dümdüz örelim. Öbür kola kadar gidelim. Bakın güzel geniş bir kol bölümümüz oldu. Ve şimdi oraya kadar artışı görene kadar öreceğim. Artışı gördüğümde içine bir trabzan yapıp ipimi aldım ve bakın kolu bıraktım ve buraya da bir tane trabzan yaptım ve sıramı tamamlayacağım. Bu kadar basit. Şimdi sırayı tamamladıktan sonra örneğimize geçeceğiz arkadaşlar. Sırayı tamamlayalım. 2 zincir çekip döndüm ve şimdi kenarda 5 tane trabzan öreceğim. 1 2 3 4 ve 5 tane. Bu bizim ön bandımız. 2 zincir çekelim. 1 2. İpimi aldım. 3 trabzan 3 trabzan yapacağız arkadaşlar. Bakın 3 tane. Birinci trabzana batırdım. Yarım çektim. Tekrar ip aldım. İkinciye batırdım. Yarım çektim. Tekrar ip aldım. Üçüncüye batırdım. Yarım çektim. Bakın tığımda 4 tane. Hepsini birlikte çektim. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Yine 3 trabzan kullanacağız. Bakın birinciye batırdım. Yarım. İkinciye batırdım. Yarım. Üçüncüye batırdım. Yarım. Ve hepsini birlikte çektim. 1, 2, 3, 4. Sıradakinden yarım. İkinci yarım. Üçüncü yarım. Topladım. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. 1, 2, 3, 4. Ve yarım yarım gideceğiz şimdi bakın. Şöyle üçgen üçgen çıkıyorlar. Şimdi bu ikinci koltuk altına kadar böyle örneklerimizi ayarlayarak gideceğiz. 3 4 3. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci koltuk altımıza kadar, yani bura değil buraya kadar örneklerimizi kurarak ilerleyelim. Evet, ikinci koltuk altına geldiğimde arkadaşlarım, örneğimin eşit gitmesi için bir ayarlama yapacağım. Şuraya bakın, belki sizinki böyle değildir. Şimdi şuradaki bir trabzana batmışım buradan geçişte. Burada ne yapmam gerekiyor? İkili yapacağım. Bakın şunu aldım ve şunu aldım. Bir üçüncüyü batarsam örneğim kayacak. O yüzden burada ikili yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi örnek kaymadan devam edecek. Oraya bakarak yapın. Orada nereye battıysanız, çünkü bu tarafa bakın, buraya 2, 4, 6, 7 örnekle girmemiz gerekiyor. Onu da burada bu şekilde dengelemiş oldum. Ve sıramı tamamlayacağım şimdi. Sona geldiğimizde bitişte 1-2 zincir çekip 5 trabzanımızın üzerini yapacağız arkadaşlar. 1 2, bu da bu tarafın bandı. 5 taneyi yaptım. Böyle. Bakın.
2 zincir çekerek çevirdim. Şimdi bu bant hep 5 olarak ilerleyecek arkadaşlar. Burayı örneğe karıştırmayacağız. Dört. Bakın şöyle. Dört zincir çekelim. 2, 3, 4. Bu boşluğa değil, bakın ikinci boşluğa sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4. Karşıdaki boşluğa sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4. Karşıdaki boşluğa, her boşluğa 4 zincir çekip bir sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi bakın şöyle örneğimizin bu sırası da bu şekilde zincirlerden oluşacak. Sonu da başladığımız gibi bitireceğiz arkadaşlar. Bakın buna batmayacağız, şuna batmayacağız. Direkt biyemize geçeceğiz. Şöyle. Ve 5 taneyi yapacağız. 4 ve 5. Geri dönelim. Şimdi arkadaşlar her boşluğun içine 3 tane trabzan yapalım. 1 2 3. Öbür boşluğa geldim. 1 2 3. Öbür boşluğa geldim. 1 2 3. Her boşluğun içine 3 tane trabzan. 2 3. Bakın şöyle şu şekilde gözüktüler. Tüm sıramızı bu şekilde bitirelim. Bu sıramızı da bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Şimdi örneğimize yeniden başlayacağız. Bu sıra tamamen trabzanlardan oluşuyor. Bir sıra sadece trabzan yapalım. Hepsine birebir batarak trabzanlarımızı yaparak ilerleyelim. Şu alt sırayı düşünün. Bakın şuradayız şimdi. Tekrar başlayacağız örneğimizi yapmaya. Bu sırayı hepsi trabzan. Evet, trabzanlı sıramı da tamamladım. Döndüm geri. Şimdi arkadaşlar 5 taneyi örelim. 1 2 3 4 5. 2 zincir çekelim ve başlayalım üçlü üçlü toplamaya. Yarım, yarım, yarım. Hepsini birlikte topladım. 1 2 3 4. Başladım. Yarım, yarım, yarım. Böyle ilerleyeceğiz arkadaşlar. Böyle bu şekilde büyüteceğiz burayı. Örneğimizi biliyoruz artık. Şimdi örelim buraları. Boyunu uzatalım ve gelelim. Evet arkadaşlarım, 4 örnek yaptım. En son trabzan sırasını yaparak yeleğimi bitireceğim. Bakın bu boy gayet iyi bir boy. Biraz da şey olduğunda zaten açılıyor. Şimdi buraya şöyle ipimi takayım. Bakın alt tarafı şöyle trabzanlar. Döndürdüm. Bakın düz yüzdeyim. Birinciye batırdım. Minik bir kenar tığlaması yapacağım etek ucuna. Bir sık iğne yaptım. Aynı yere dönüp batıp bir sık iğne daha yaptım. Bir atladım ikinciye. Bir sık iğne. 1 2 3 zincir. Tekrar bir sık iğne daha. Bir atladım ikinciye. Bir sık iğne yaptım. Aynı yere bir tane daha yaptım. Bir atladım ikinciye. 1 2 3. Aynı yere bir tane daha. Bir atladım ikinciye sık iğne. 1 2 3. Tekrar aynı yere bir sık iğne daha. Bir atlayıp ikinciye ve böyle etek ucunu tığlayacağım arkadaşlarım.
Sade gözükmektense böyle gözükmesi daha güzel olacak. Şimdi kenar tığlamayı bitirdiğimizde bakın eteği ipi biraz uzun kesip arkadaşlarım iğne ile saklayacağım. Bakın iplerimizi iğne yardımı ile saklayalım. Şöyle geçirdim. Burası örgümüzün düz yüzü. Arkaya doğru geçirip şöyle bakın kibarca iğne ile yedirerek bir geriden aldım. Aradan geçirdim. Bir geriden aldım. Bakın şöyle çekin. Hiç belli olmayacak. Bir geriden şöyle. Bakın gördünüz mü? Bütün iplerinizi bu şekilde saklayabilirsiniz. Ve bu. Şimdi kol kenarlarını da aynı şekilde tığlayacağım. Buradan ipimi alacağım. Bakın şuradan hemen ipe düğüm atmayacağım sert olmasın diye. Tuttum. Şuraya bir sık iğne yaptım. 3 zincir çektim. Burada da aynı mantığı kullanacağız arkadaşlar. Etek ucunda yaptığımız gibi bir atlayıp ikinciye. Bir atlayıp ikinciye. Bir atlayıp ikinciye. İşte iki kolumuzu da düz yüzünden tığlayalım ve en son yakayı toparlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, kol da bitti. Şimdi yakamıza bir kordon yapacağız. Bakın şöyle. Çok güzel oldu teyzoşları bu yine. Bakın böyle çok kibar ve zarif bir yelek oldu. Bakın şu yakaya şöyle şuradan başlangıçtan ipimi aldım. Tuttum. Biraz daha uzun bırakayım. Kısa oldu. Çünkü arada yediremeyeceğim bunu. Şöyle biraz uzun yaptım. Ve bakın arkadaşlar şurada trabzan gözüküyor ya. Sık iğne yaparak bir önden bir arkadan alacağım. Şöyle sık iğne ama. Bakın. Trabzanın boşluğundan bir önden bir arkadan. Boşluklardan. Böyle. Bakın şurada bir çıkıntı oluşturuyor bu şekilde. Buradan da bağcığımız daha kolay geçecek. Artış yerine geldiğimde orayı geçeceğim arkadaşlarım. Oraya batmayacağım. Bakın burada aynı yere 2 tane battık ya. Şurada 2 tane batılı. Bunu atladım. Buna geldim. Oraya batmadım. Böyle bir önden bir arkadan. Bir önden bir arkadan. Trabzan olarak da yapabilirsiniz. Sık iğne olarak da yapabilirsiniz. Hani ikisi de fark etmeyecektir. Bakın atladım burayı. Hemen öbürüne geçtim. Ve sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Kalan ipimden de 2 kat yapıp zincir çekip kordonumu oluşturacağım. Evet arkadaşlar, yakamız da bitti. Bakın ipimi 2 kat yapıp zincirimi çektim. Bakın burada kordonlar oluştu. Şöyle burada damar damar gözüküyor. Hemen bunu alıp içinden geçireceğim. Bakın. Damarlara takın tığınızı böyle ve içinden geçirin. Umarım buraya kadar sabredip bu güzel yeleğimi izlemişsinizdir. Siz de benimle birlikte örmek istersiniz. Bütün detaylarını anlattım. Hiçbir detayını atlamadım. Yapabileceğiniz en kolay şekilde sizlere gösterdim. Şu sondakine almayacağım. Bir önündekinden alacağım. O üst üste geldiğinde orada sorun yaratmasın. Şöyle. Hemen şuradan da aparatlarını takalım.
Şöyle bakın, bunlar çok pratik oluyor uç kısmına. Bende siyahlar vardı. Siyah bulabildim. Pompon yapabilirsiniz. Farklı renklerde pomponlar yaparak da değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlarım. Çok çabuk örülüyor. Çok pratik bir yelek. Rahat bir yelek. Başta da söylediğim gibi hediyelik, çeyizlik, günlük giydirmelik kibar bir yelek oldu. Bağcıklarım da böyle bu şekilde oldu. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Abone olup benimle kalın.